Herkese merhaba, Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Yine yepyeni rengarenk motif çalışmalarıyla geldim. Umarım beğenirsiniz. Umarım aradığınız motif çalışması bunlardır. Şimdi ben bunları yaparken gördüğünüz gibi bir tane batik renk, bir de tek renkle çalıştım. Sizler ortasında beyaz renkle çalışırsanız bu orta kısmı kar tanesi motif çalışması. Bu şekilde yaptığım için farklı bir görünüm elde ettim. Bunu yaparken şöyle kısa geçişleri olan batik bir koton ip kullandım. Şimdi sizlerle bir tane de şöyle yeşil renkle yapacağız. Ve 3,5 milimetre tığ kullandım. Bu haliyle benim motifimin ölçüsü 13 santimetre oldu. Sizler dilediğiniz iplere göre tığ numaralarını ayarlayarak farklı ölçülerde motifler elde edebilirsiniz. Bakın bu şekilde yastık, hırka, bluz veya battaniye çalışması yapabilirsiniz. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına geçelim. Motifimize başlarken hemen tığıma bir başlangıç ilmeği atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk zincirin içine batıyorum. Hemen kaydırmayla kapattım. Şimdi ipim açık renk olduğu için biraz zor görebilirsiniz ama biraz ilerlediği zaman daha rahat göreceksiniz. Bir zincir çektim. Şöyle ipimi arada şöyle saklıyorum. Hemen bir ikili trabzan yapıyorum halkamızın içine. Arada iki zincirimiz var. Şimdi iki yarım ikili trabzan. Şöyle ilk ikisini topladım, diğerini tığda bıraktım, bir ip aldım. Tekrar ilk ikisini topladım. Toplamda 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 2 zincir ve 2 yarım ikili trabzan. Ve 3 ilmeğimi birlikte topladım. Yine 2 zincir, 2 yarım ikili trabzan. Halkamızın içinde toplamda bu ikişerli gruplarımızdan 6 tane olacak. Aralarda 2 zincirimiz var. Toplamda 6 tane ikişerli trabzan gruplarını tamamladım. Sonda yine 2 zincir çektim ve şu başlangıçtaki trabzanımızın üzerine batıyorum. Şöyle kaydırmayla bağladım. Şimdi ilk boşluğa kaydırmayla tekrar geldim. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine yarım ikili trabzanlarla devam edeceğiz ama bu ilk iki grubumuz başta zincir olduğu için ikinci ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir aynı boşluğa 2 yarım ikili trabzan. Şöyle ilk ikisini aldım ve ikinci yarım ikili trabzanım, hepsini birlikte topladım. Tekrar 2 zincir sıradaki boşluğa hemen 2 yarım ikili trabzan, tekrar 2 zincir ve aynı yere 2 yarım ikili trabzan. Şimdi bütün boşluklara bu şekilde V'ler oluşturuyoruz. Ve aralarda da 2 zincirimiz var. Sırayı tamamladım. Sonda yine 2 zincir çekip buraya kaydırmayla bağladım. Yine ilk boşluğa kaydırmayla geldim. Tekrar 3 zincir ve boşluğun içine bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir, aynı yere 2 yarım ikili trabzan. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Şimdi sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Sıradaki V boşluğunun içine yine V yapacağız. 2 yarım ikili trabzan. 2 zincir. Tekrar 2 yarım ikili trabzan. Tekrar 3 zincir. Sıradaki boşluğa, bu V'lerin ortasındaki boşluğa bir sık iğne. 3 zincir.
tekrar bir V boşluğu yapıyoruz sıradaki V boşluğunun içine. Evet, üçüncü sırayı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Sonda 3 zincir, bir sık iğne, tekrar 3 zincir çektim. Yine başlangıçtaki bu ikişerli grubumu şöyle bakın, zincirin üzerine değil, trabzanın üzerine batıyorum ve kaydırmayla bağladım. Şimdi tekrar boşluğa kaydırmayla geldim. 1, 2, 3 zincir ve bir ikili trabzan. Bu defa arada bir zincirimiz var. Köşelerde bir zincir çektim. Tekrar buraya 2 yarım ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Bu ortadaki, yani son yapmış olduğumuzun şöyle üzerindeki bakın 3 tane ilmeği topladım. Buraya battım ve kaydırmayla kapattım. Tekrar bir zincir, aynı yere üçüncü defa 2 yarım ikili trabzan yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 zincir. Şimdi sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Tekrar 3 zincir ve köşeye, yani V boşluğunun içine 2 yarım ikili trabzan. Tekrar bir zincir ve bir tane daha ikişerli grup yapıyoruz. Hepsini birlikte topladım. Ortadakinin üzerine 3 zincir çekiyorum. Tekrar buraya battım ve kaydırmayla kapattım. Bir zincir, tekrar aynı yere üçüncü defa 2 yarım ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Şöyle bakalım. Tekrar 3 zincirle sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir, sıradaki boşluğa 3 tane ikişerli grup yapacağız. Arada bir zincirimiz var. İkincisinin üzerine tekrar 3 zincir boşluğu yapıyoruz. Tekrar bir zincir ve üçüncü 2 yarım ikili trabzanı 3 zincirle devam ediyoruz. Evet. Bu sırayı tamamladıktan sonra ipimizi keseceğiz. Sırayı tamamladım. Sona geldiğimiz zaman yine 3 zinciri çektim ve şu baştaki trabzan grubumuzun ikincisinin üzerine batıyorum. Kaydırmayla bağladım. Zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kesiyorum. Şöyle çektim. Arkadan kaydırma yaptığım boşluktan tekrar şöyle tığımı batırıyorum buradan. İpimi arkaya çekiyorum. Uzun bıraktım. Zincirde çekmediğim için üzerine örerek gizleyeceğiz. Evet, motifimizin ortasını tamamladım. Şimdi tek renkle devam edeceğim. Sizler dilerseniz bu bölümü beyazla çalışırsanız kar tanesi motif çalışması olur. Son yapacağımız iki sırayı da her sırayı farklı renkle yaparsanız o zaman da motif çok değişik bir görünüm alacaktır. Onu da denemenizi tavsiye ederim. Şimdi hemen tığıma bir ilmek atıyorum. Şöyle herhangi bir köşeden başlayacağım. Şu ortadaki ikişerli grubumuzun yanlarında bir zincir boşluklarımız var. İlkinin içine batıyorum. Buraya direkt sık iğne yaptım. Aynı yere ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi şu 3 zincir boşluğumuzu öne yatırıp şöyle arkadan tığımı geçiriyorum. Sıradaki bir zincir boşluğuna yine 2 sık iğne. Bir ip aldım.
Sıradaki 3 zincir boşluğuna 2 ikili trabzan. Sıradaki tam ortadaki 3 zincir boşluğuna 1 ikili trabzan. Şimdi tığıma bir ip aldım. 3 seferde çıkarak üçlü trabzan yapacağım. Şöyle ya da şöyle 2 defa da ip alıp üçlü trabzan yapabiliriz. Şimdi en alttaki şöyle tekrar göstereyim. Şu ilk sık iğnemizin altından alıyorum. Ön üçlü trabzan yapacağım. İlk ikisini, diğer ikisini ve son ikiyi birlikte topladım. Yani buradaki trabzanımızın boyuna göre uzattım. Hemen ortadaki 3 zincir boşluğuna tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Yani ortada 3 tane trabzanımız var. Ortasındaki ön üçlü trabzan. Şimdi sıradaki boşluğa yine 2 ikili trabzan. Şimdi burada yine bir zincir boşluğumuz var. Buraya atlıyorum. 2 sık iğne. Tekrar bu 3 zincir boşluğunu öne yatırıyorum. Şöyle arkadan zincir çekmeden, bakın bu da öne doğru geliyor. Buraya yine 2 sık iğne yapıyorum. Şöyle. Sıradaki boşluğa 2 ikili trabzan. Sıradaki boşluğa bir ikili trabzan. Tığıma 2 defa ipimi aldım. Şimdi ilk sık iğnemizin altından bu şekilde uzatarak bir üçlü trabzan yaptım. Ön üçlü trabzan. Hemen ortadaki boşluğa tekrar bir ikili trabzan. Sıradaki boşluğa 2 ikili trabzan. Yine burada köşeye geldim. Bir zincir boşluğuna 2 sık iğne. Evet, aynı şekilde sırayı tamamlıyoruz. Başladığım yere tekrar geldim. Son boşluğa 2 ikili trabzan yaptım. Burada ilk sık iğnenin üzerine batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapattım. Şimdi burada 4 tane sık iğnemiz var. Tam şurada, yani şu 3 zincir boşluğunun arkasında, bakın burada ortada küçük bir boşluk oluştu. Hemen şöyle kaydırmayla geliyorum. Boşluğun içine geldim. Şimdi buraya köşe yapacağız. 1 2 3 zincir çektim. Bir ikili trabzan. 2 zincir, tekrar aynı yere 2 ikili trabzan. Ve ikincisi. Şimdi bütün trabzanların, bakın sırada 2 tane sık iğnemiz var. Burada atlamayalım, şöyle bu tarafa gizlendi. Hemen ilkin üzerine batıyorum. Sırasıyla hem sık iğnelerin hem de trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi ön trabzanımızın olduğu yere geldiğimiz zaman yine ön trabzan olarak yapacağız ama ikili ön trabzan yapacağız. Burada üçlü yapmıştık. Şöyle altından hemen alıyorum ve bir ön ikili trabzan yaptım. Tekrar sıradan devam ediyorum. Yine sık iğnelerin olduğu yere geldim. 2 tane ikili trabzanı 2 sık iğnenin üzerine yaptım. Hemen burada 4 sık iğnenin şöyle tam ortaya batıyorum. Buraya 2 ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 2 ikili trabzan. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, son sırayı tamamlamayacağım. Bu şekilde son sırayı bitireceğiz artık. Gördüğünüz gibi yeşil renkle de çok güzel oldu. Hemen şöyle bitmiş motifimin üzerinde göstermek istiyorum. Tekrar başladığınız yere geldiğiniz zaman, yani burada ilk zincirin içine
kaydırmayla bağlayıp yine ipinizi kesebilirsiniz. Evet, motifimizin anlatımı bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.